Ocakların hepsi yanıyor. Sadece arkadaki ocağımızı yaktığımız zaman elimizi anahtardan bıraktığımız zaman direkt sönüyor. Tipik termokupul arızası. Buna benzer aslında bir videom vardı. Yıllar önce çekmiştim. Bu biraz daha kapsamlı olacak. Bu arıza nereden kaynaklanıyor? Termokupuldan da olabilir, valften de olabilir. Kolay bir yöntemle şimdi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şu ocağımızın üst kısmını komple sökmemiz gerekiyor. Böyle bir tamir yapmak istiyorsanız mutlaka sızdırmazlık contası sipariş etmeniz gerekiyor. Zira ocağı söktükten sonra eski bant iş yapmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir bant tedarik etmenizde fayda var. Termokupulumuzun siparişini verdim, geldi. Aynı zamanda şu ocakların yanma gözlerinin altında silindir şeklinde özel metal contalar falan var. Onların ikisi çürümüş. Bir haftadan beri servise ulaşamıyorum. Değiştirecektim yani. Maalesef servisten dönüş yapmıyorlar. Böyle de bir durum var. Öncelikle şu ocağımızın üzerindeki bütün... Yandım lan. Yandım lan. Az önce yakmıştım ben bunu ya. Sakarım ben biraz. Ben yandım, siz yanmayın. Vidaları açarak işe başlıyoruz. Az önce bahsettiğim olay bu. Yanma kısmında böyle bir metal saç var. Altında da ince bir conta var. Maalesef şu yan taraftaki, göreceksiniz şimdi zaten, yok. Çürümüş. Attım gitti. Bayağı bir çürümüş. Tam bir haftadır uğraşıyorum. Servislerine ulaşamıyorum. Bu hale gelmiş. Çürümüş. Allah'tan contası biraz sağlam. Isıya dayanıklı contayla yapmaya çalışacağım. Şimdi sıra geldi ocağın camını çıkarmaya. Burada çok dikkatli olmalısınız. Eğer ocağınızı ilk defa söküyorsunuzsa bu camın alt kısımlarından, şu kısımlarından böyle bir metal değil de tahta bir spatulayla camı yukarıya doğru kaldırabilirsiniz. Ben bu camı daha önce söküp temizlediğim için gördüğünüz gibi kendiliğinden gelip çıktı. Daha sonra muhtemelen conta değişikliği yapacaksınız. Conta değişikliğini yapmadan önce contanın geleceği yerleri temiz bir şekilde buradaki bant atıklarını kazıyoruz. Burada tiner kullanabilirsiniz. Tiner çok işe yarıyor. Daha sonra iyice kuruladıktan sonra satın aldığınız bantla, şimdi biraz sonra biz zaten yapacağız. O kısmı bantlayacağız. Konumuz bu değil şimdilik. Ocağın altı da delik deşik. Böyle bir ocak ben hayatımda görmedim. Şuralarda koca koca delikler var. Sızdırmazlık bantı da düzgün olmadığı için maalesef görüyorsunuz ocağın üzerinde zaten bir sürü sızma olmuş. Sızmalardan dolayı ocağın alt kısmına denk gelen kaşık sepetimiz maalesef bazen kirleniyor. Ocağımızı yakıyoruz, bırakıyoruz, sönüyor. Bunun 2-3 sebebi olabilir. Birinci sebebi, zaten ana sebebi termokupul. Bundan şüpheleniyoruz. Diyelim ki termokupulu değiştirdik, halen daha sorun devam ediyor. Gaz valfini değiştirmek gerekebilir. Gaz valfini de değiştirdik, halen daha sorun devam ediyorsa buradaki sistemin tamamen değişmesi gerekebilir. Ev ortamında nasıl test edeceğiz? Termokupul mu bozuk, gaz valfi mi bozuk? Onu anlamanın basit bir yöntemi var. Benim elimde şu anda termokupul olduğu için bununla deneme yapacağım zaten. Diyelim ki sizin elinizde termokupul yok. Çalışan bir termokupulu örneğin şu küçük ocaktan söküp buraya takıp test edebilirsiniz. 8'lik bir anahtara ihtiyacımız var. Somun var. Onu açıyoruz. Penseyle de açabilirsiniz. Kurbağacıkla da açabilirsiniz. Bu arada bir güvenlik uyarısında bulunmak istiyorum. Ocak üzerinde 220 tesisat olduğu için mutlaka bu işi yapmadan önce sigortayı kapatmanızı öneriyorum. Buradaki çalışan bir termokupulu çıkarıp bozuk ocağa takarak testinizi yapabilirsiniz. Eğer burada çalışan termokupul burada da çalışmıyorsa gaz valfinde problem vardır. Yeni aldığımız termokupulumuzu yerine takalım. Üzerindeki somunu çıkarıp yerine takıyoruz. Öncelikle bu termokupulun ocak üzerindeki görevinden kısaca bahsetmek istiyorum. Termokupullar ocak üzerindeki emniyet tertibatını sağlar. Yani ocağımız yandığı sürece termokupul vana üzerindeki elektromıknatıs sistemiyle devreye sokarak gazın açılmasını, yani vananın açılmasını, gazın geçişini sağlar. Ola ki ocağımız söndü rüzgardan dolayı veya herhangi bir yemek, su vesaire taştı. Ocak söner sönmez termokupul üzerindeki alev yok olduğu zaman termokupul devreye girer ve gazı keser. Sağlıklı bir termokupul 25 ile 30 miliwatt bir elektrik üretiyor. Buradaki üretilen elektrik elektromıknatıs tetikliyor. Aynı bir röle sisteminde olduğu gibi yaylı bir sistem var. Gaz valfi açılıyor ve kapanıyor. Şimdi buradaki voltajı nasıl ölçeceğiz ona bakalım. Elimle ısıtıyorum. 0.002 milivolt elimin ısısıyla bir voltaj üretti. Bunu gerçek anlamda testini yapacağız. Çakmamızı yakıyoruz ve termokupulumuzu ısıtmaya başlıyoruz. 27, yani 30'a yakın. 20'nin altına düştüğü zaman da termokupul idare eder. Yani bazen çalışır, bazen çalışmaz. 18'lere falan indiği zaman zaten tamamen bozulur ve elektromıknatısı tetikleyemez hale gelir. 27'yi bazen görüyor. 24-25 miliwatt bir elektrik üretiyor. Eğer bozuk olsaydı dediğim gibi muhtemelen 15-18 o aralarda çıkacaktı. Buradan çıkan o düşük volt da maalesef elektromıknatısı tetiklemeyecektir ve ocağımız yanmayacaktır. Çok basit bir düzenek var. İçerisinde iki farklı metal var. Bu metaller ısındığı zaman bu kadar bir elektrik üretiyor ve bu da ocağımızın açık kalmasını sağlıyor. Verimli çalışabilmesi için vidaların iyi sıkılması gerekiyor. Termokupulumuzu soketini takıyoruz ve testimizi yapıyoruz. Eğer bu termokupul işe yaramazsa dediğim gibi valfte, oradaki gaz vanasında problem var demektir. Mükemmel bir şekilde yanıyor. Gözüküyor mu bilmiyorum ama gördüğünüz gibi yanıyor.
Bu kısımlarını iyice temizliyoruz. Tiner kullanabilirsiniz. Tiner bayağı bir işe yarıyor. Kurulamasını yapıyoruz. İyice bu kısımlarını temizleyelim. Çok az bir yağ bile olsa o bant orada tutmayacaktır. Bantımızı yapıştırabiliriz. Orijinal bant yeri zaten aşağıdan izleri belli oluyor. O izleri takip ederek yapıştırdığınız zaman sıkıntı olmayacaktır. Köşeleri kesinlikle kesmiyoruz. Bu şekilde şöyle yumuşak bir geçiş yapıyoruz burada. Döndürerek bir kavis vererek döndürüyoruz. Tam sıfırdan fazla gelen yerimizi kesiyoruz. Bantımız tamam. Contalar var. Bunları da camı takmadan önce takmak lazım. Camı taktıktan sonra zor olacaktır. Bunları unutmuyoruz. Unuttuğunuz zaman tekrardan sökmek zorunda kalabilirsiniz. Contalarımızı bu şekilde arka kısımlarında iyice yerleştirdikten sonra ocağımızı yerleştirdik. Contamızı taktık. Sıra geldi üst contalara. Bu markanın nasıl bir servis sistemi var bilemiyorum. Bir haftadır resim çektim, video çektim, mail attım, telefon ettim. 50 kere ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Yani normalde böyle bir şey olması gerekiyor. Maalesef dediğim gibi bulamadık. Yaklaşık 300 dereceye kadar ısıya dayanıklılığı varmış bunun. Bu contayı uyguladıktan sonra kesinlikle bekletmiyoruz. Yerleştiriyoruz. Fazla beklediği zaman donacaktır, işe yaramayacaktır. Tamamdır. Termokupolumuzu taktık. Ocakların hepsine yanmaz conta uyguladım. Bu durumda eskisinden daha iyi oldu diyebilirim. Yarın servisten bana ulaşsalar deseler ki bütün contalarını, çerçevelerini, her şeyini bedava değiştireceğiz. Gerek yok derim. Çünkü bu şekilde daha kaliteli, daha sağlam oldu. Testimizi yapalım ve videomuza son verelim. Yanmayan ocağımız buydu. İkinci, üçüncü. Ocaklarımızın 4'ü de aktif hale geldi. Bu tarz bir arızayla karşılaştığınız zaman ilk bakacağınız şey termokupol. Termokupolda problem yoksa dediğim gibi buradaki valflerde problem vardır. Aynı zamanda böyle bir conta probleminiz varsa benim kullandığım ısıya dayanıklı contayla durumu kurtarabilirsiniz. Her neyse şimdi bir çay hak ettik. Ben çayı demleyene kadar sizler de videomuzu beğenip paylaşabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve arızasız günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kapat. 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 Kapat.